Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Humble Şampiyon. Bugün biliyorsunuz sezon 19'a başlamıştık zaten. Sezon 19 ile ilgili size de gerekli bilgileri açıklamıştım. Monk karakteriyle ilerleyeceğimi aktarmıştım. Monk'la bayağı bir ilerledim. Şu an 175. Paragon level'e kadar çıktım. Size bugün ne anlatacağım aslında? Bugün size Kadala'yı anlatacağım. Kadala ile ilgili detaylı bir bilgi vermemiştim. Yani açıkçası bu sezon Kadala'nın daha çok faydasını gördüm. Neden diye soracak olursanız yerden çok zor silah düşüyor arkadaşlar. Yani üstünüze kılık kıyafet bu sezon inanılmaz zor düşüyor. Yani şu an inventory'me baktığınızda zaten göreceksiniz. Hala legendary item'lar daha yeni yeni geldi. Rare item'la bayağı ilerlemek zorunda kaldım. Bu da çok zor yerden bir şeylerin düşmesiyle alakalı ve bayağı bir süre rare item'la devam ediyor olacaksınız. Rare item'lar da yani artık değerli yani sezon 18'e göre. Sezon 18'de rare item'ları biliyorsunuz böyle 70. levelde her şeyimizi legendary yapıp ilerliyorduk. Fakat bu sezonda iş öyle değil. Yani legendary item'lar kolay kolay düşmüyor ve rare item'lar uzun bir süre kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla Kadala'dan neler yapabileceğinizi bugün anlatacağım. Kadala'dan silah istiyorsunuz arkadaşlar. Şu sağ aşağıda görmüş olduğunuz blood şartlar var. Bu blood şartları nereden alabiliyoruz? Rift bitirdiğinizde alıyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdaki videomdan bakabilirsiniz. Greater Rift nedir? Niçin yapılır'a bakabilirsiniz. Oradan blood şartlar düşüyor. En sonunda Rift Guardian öldüğünüzde aynı şekil Nefelem Rift'te de şurada tıkladığınızda Nefelem Obelisk'e Nefelem Rift'te de burada bitirdiğinizde Nefelem Rift'i size Blood Shard düşürüyor. Ayrıca Blood Shard'ı nereden alabilirsiniz? Hırsızlar var biliyorsunuz. Böyle geziyor, böyle heybeleri var. Ne kadar büyük olursa bu hırsız o kadar çok şey düşüyor üstünden. Ben onlara hırsız diyorum. Böyle geziyorlar sürekli bağırıyorlar. Böyle garip garip sesleri var. Burada mor olan renkli olanlar yani mor hırsız olanlar Blood Shard taşır arkadaşlar. Dolayısıyla o gördüğünüzde ne yapın ne edin onu öldürün. O Blood Shard'ları alın ondan. Alırsanız sizin için nasıl bir güzellik olacak? Bugün size onu göstereceğim. Kadala burada duran bir ablamız. Bu böyle bir satıcı bir kadın. Size silah satıyor vesaire ama Blood Shard'larla da size bir şeyler veriyor görüyorsunuz. Yani normalde bir satıcı burada görmüş olduğunuz bir tane daha satıcı var. Bu altınla satıyor. Görüyorsunuz her şeyin altında bir fiyatı var merchant'ta. Burada tabii ilk seviyelerde yani ilk 70'e kadar belki buradan bir şeyler satın almanız da gerekebilir. Eğer yerden düşmezse ya da Blacksmith videoma da bakabilirsiniz. Blacksmith'te silahlar yapıyoruz biliyorsunuz. Burada Blacksmith var. Blacksmith videomdan da yukarıdan bakabilirsiniz. Blacksmith'ten de bir sürü silah yapabiliyorsunuz. Burada Highest Usable deyip neler işte yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. Gelelim Kadala'ya. Kadala'da altınla değil size Blood Shard'da silah veriyor. Ama çok böyle özel silahlar verebiliyor. Şu ancient olanlar mesela gördüğünüz özel silahlar arkadaşlar. Bu ancient olanlar kolay kolay yerden düşmüyor. Gelmiyor. Ama Kadala size bunu verebiliyor. Şansınızı zorlamanız lazım. Ben bugün ne yapacağım mesela? Bugün sizin için mesela bir armor isteyeceğim. Burada armor, weapons ve trinkets dediğimiz bölümler var. Trinkets bölümünde yüzük ve amulet yaptırabiliyorsunuz. 100 blood shard'a amulet, 50'sine yüzük yapıyor. Armor'da da geldiğinizde işte başlık, yelek, aynı zamanda omuza taktığımız zımbırtıdan, bracer koluma taktığımız zımbırtıdan, kalkan, pantolon, zıbın bunları 25 plat şarta bir tane veriyor. Ama ne çıkacağı garanti değil tabii. Ama çok iyileri de çıkabiliyor. Hiç belli olmuyor yani. Şansınızı denemeniz lazım. Açık konuşmak gerekirse. Weapons'ta ise silah yani. Silahları burada yaptırabiliyorsunuz. Tek elli silah, çift elli silah hangisini kullanıyorsanız. Tek elli silah 75 plat şarta verebiliyor. Bu orb'lar falan var. Bunlar Wizard için. Farklı karakter kullanıyorsanız mesela Demon Hunter için burada, Witch Doctor için ve Necromancer için burada farklı karakterler kullanıyorsunuz. Bunlardan seçmeniz gerekiyor. Ben şu an Monk kullandığım için Mastery Weapon'a ihtiyacım var. Yani bu silaha ihtiyacım var. Ben bugün bir tane Mastery Weapon isteyeceğim. Bakayım istedim. Rare bir item verdi. Benim işime yaramaz açıkçası. Bir de Armor isteyeyim. Size göstereyim mesela. Shield dedim. Şöyle bir zorlayayım. Gördüğünüz gibi komple Rare item verdi. Legendary hiçbir şey vermedi ve hiçbir şey düşmedi ve hepsi Crusader only falan böyle. Zaten üstüne tıkladığınızda görmüş olduğunuz bakın Crusader only yazıyor. Crusader only demek yani sizin karakterinizle uyumlu değil. Ben Monk'um. Monk only bir şey almam lazım. Dolayısıyla burada şansınızı denemeniz gerekiyor. Denediğim şeylerde de şu an hiçbir şey düşmedi. Yerden bu arada sezon 19 ile ilgili yani aslında Diablo'nun geneliyle alakalı bir şey bu. Üstünüzdeki kıyafetler ne kadar birbirine uyumluysa yerden o kadar çok aslında ona uyumlu silah düşüyor diyebilirim. Ya üstünüzdeki kıyafetlere göre size aslında silah veriyor Diablo ama üzerinizdeki silahların bir bütünlüğü olması lazım günün sonunda. Mesela ben şu an ne kullanıyorum? Şu an
Raiment of the Thousand Storms setini kullanıyorum. Ve silahlarım buna göre yapılandırılmış durumda. Ben genellikle bu sezon Monk'la ilgili bir karakter rehberi çekeceğim zaten. Tamamıyla böyle Frozen yani donma üzerine bir karakter geçtim. Dondurup milleti kesiyorum. Şu an onun üzerine kurdum aslında stratejimi. Burada dikkat etmeniz gerekenler Details bölümünde de burada Critical Hit Chance ve Critical Hit Damage'lara dikkat edin. Karakterinizi oluşturduğunuzda, üstünüze kıyafet giydiğinizde. Bu Critical Hit Chance'ınız ne kadar yüksekse, Critical Hit Chance dediğimiz kritik hasar vurma. Yani ben 4 tane hasar vurursam bir tanesi banko kritik oluyor. %23-24'te. Ben bunu 30'lara 35'lere çıkartırsam daha da iyi benim için. Yani ben bir %35 ise 3 kere de vurduğumda bir tanesi kritik oluyor. Zaten onu indiriyor aşağı. Dolayısıyla buradaki şeylere de dikkat etmek lazım. Mesela cold damage işte daha fazla yani soğuk vurma, frozen'da vurma, dondurarak vurma. Cooldown reduction'ım %20. Buradaki değerler, buradaki matematiklere dikkat edin arkadaşlar. Bu oyun matematik üzerine biraz. Yani bana şimdi değişik yorumlar görüyor. Ya diyor işte Barbarian karakter rehberimde yorum gelmiş mesela. Arkadaşlar demişler ki ya demişler üstündeki ise şeyler, silahlar yanlış. Yok onu öyle kullanmasın, bunu böyle kullanmasın. Arkadaşlar onu öyle kullanma, bunu böyle kullanmayı ben de biliyorum. Ama benim karakterim hardcore bir karakter. Ben ölümlü bir karakterle oynuyorum yani. Yani ben gittiğimde Torment 8'e 9'a 10'a girdiğimde ölürsem mezar taşım çıkıyor. Yani eğer ben hardcore karakteri seçtiğimde orada olay bu. Dolayısıyla benim üstümdeki setler tamamıyla ölümlü bir karakter üzerine yapılmış setler aslında. Yani ben kendime garantiye alıyorum. Yani çok fazla Vitality kullanıyorsun, her şeyini resist kullan diyorlar. Ben her şeyimi Vitality kullanmak zorundayım bazı yerlerde çünkü ölmemem lazım. O yüzden. Benim genelde stratejim burada mesela resist ağırlıklı kullanıyorum Monk'ta. Barbarian'da ise biraz hayatta kalmak için mecbur Vitality kullanıyordum çünkü sürekli iç içesiniz Barbarian karakteriyle. Yani barbar karakteriyle. Sürekli insanların şeylerin canavarların dibinde dövüşüyorsunuz ve başınızda bir sürü şey olabiliyor. Dolayısıyla hayatta kalmak zorundasınız. Monk'ta ise böyle değil. Monk'ta biraz büyücü bir abi olduğum için öyle kesiyorum, biçiyorum, ortalığı dağıtıyorum. Rahat rahat bir yerden bir yere kaçabiliyorum. Barbarda öyle bir şansınız yok. Yani mecbur girersiniz bir havuzun içerisine. Bir anda canavarlar 30 tane olursa siz orada gerekli aksiyonu almanız gerekiyor. Dolayısıyla şuna gelmek isteyeceğim günün sonunda. Ben karakterimi şu an mesela rezist üstüne yapıyorum. Barbarian karakter rehberinde anlattığım şeyler, arkadaşların bazı yorumları var işte silahlara gereksiz soket açıyorsun. Yerden işte bir tane silah parça geliyor ve silahınıza bununla soket açabiliyorsunuz. Doğru. Ama çok zor gelir o arkadaşlar. Yani Torment 8-9'a girersiniz, Greater Rift bitirirsiniz ondan sonra düşer o item. O çok böyle unik bir şey. Yani normal bir silahınıza ya da soketsiz bir şeyinize o parçayı koyduğunuzda soket açıyor. Ama ben o levele kadar ne yapacağım? Yani mecbur kendimi geliştirmek zorundayım. Dolayısıyla bazı şeylerden feragat edip soket açacağım o silah. Ama o soketi açtığımda da diğerlerinden telafi edecek şekilde tasarlayacağım. Dediğim gibi oyun matematik üzerine arkadaşlar. Bakacaksınız burada defansınız ne kadar, işte kalkanınız ne kadar, bloklama şansınız ne kadar. Burada hepsini tek yazıyor mesela. Elite Damage Reduction'ım mesela çok düşük benim. %0 şu an. Ben bunu arttırmam lazım elit monsterlara karşı. Ama ben ona göre bir tane gem kullanıyorum. O şekilde feragat ediyorum gibi durumlar var yani. Gereksiz olan şeyleri kullanmayacaksınız. Mesela ben Colt kullanıyorsam benim fire damage'e yani ateşle vurmama ihtiyacım yok. Gereksiz bir şey. Onu gidip burada nedir onun adı Mystic'te onu gidip fire'ı direkt Colt'a çevirmeniz lazım gibi stratejiler üretmeniz lazım. Ya oyun tamamıyla strateji ve matematik üzerine arkadaşlar. Üzerinizde gereksiz bir şey. Mesela benim silahlarımda değiştirdiklerimi göstereyim mesela size. Mesela ben bunu Dashing Strike damage'i arttırarak değiştirdim. Çünkü geldiğinde bambaşka bir şeydi. Worldwide falan da böyle alakasız bir şeydi yani. Benim ihtiyacım yok, kullanmıyorum. Ben onu Dashing Strike'a çevirdim. Çünkü Dashing Strike'ı ben burada kullanıyorum. Bakın Blinding Speed'i kullanıyorum. Yani üzerinizde kullandığınız burada özellikleri göre bir silahlarınıza, kıyafetlerinize ona göre bir şey ayarlamanız gerekiyor. Yani hepsi birbirine entegre günün sonunda. Ben de bu yüzden o şekilde ilerliyorum. Mesela ben burada critical hit yani kritik hasar şansımı %6 arttıracak bir şey yaptım. Gittim bunu helmime koydum. Bu tamamıyla benim stratejime yönelik bir şey. Çünkü ne kadar kritik hasar vurursam benim için çok daha avantajlı. Aynı şekilde amulette mesela can veriyor bana. Burada ama bunda hiçbir şey değiştirmedim. Mesela bunlar şu an olduğu gibi duruyor ama değiştirdiklerim var. Mesela Dashing Strike aynısını yeleğe de yaptım gibi stratejiler ürettim. Dolayısıyla Kadala ile anlatacaklarım ve sezonla ile anlatacaklarım yorumlar bu kadar arkadaşlar. Umarım açıklayıcı bir bilgi vermişimdir. Kadala ile alakalı ve diğer durumlarla alakalı kafanıza oturmanız açısından. Yani oyun aslında biraz matematik üzerine arkadaşlar. Yani
Dediğim gibi hardcore bir karakter açmayabilirsiniz. Yani ölümlü bir karakter açmayabilirsiniz. Season'lı bir karakter açarsınız. Sizin için sorun olmaz. Ama hardcore açtığınızda tabii biraz daha temkinli davranmanız gerekiyor. Ona göre ben bir karakter oluşturuyorum dolayısıyla. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız çok değerli arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.